Merhaba sevgili dostlar, ben Emine Baran. 10-16 Ağustos haftası astroloji yorumlarıyla karşınızdayım. Önemli mi? Tabii ki çok önemli bir hafta. Tutulma haftası 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Aslanın 20 derecesindeki bu tutulma, güneş tutulması çok önemli. Çünkü 6 ay ve 1,5 yıla varan enerji devinimlerini anlatıyor. Hayatlarımızın, hepimizin hayatında Aslan Kova aksine sabitlerin olduğu enerjilerde ne yapacaktır? Devinimler, hareketler, yön değişiklikleri, kadersel döngüler, dönemler olacaktır. Tutulmalar nedir? Yön değişikliği, hayatla ilgili kırılmalar, dönüşümler. Bu yön doğru değilse, gittiğin yön doğru değilse başka bir yönü seç, başka bir tarafa evril mesajlarını içerir. Evet, tutulmayla ilgili genel etkiler hariç bu video aslında burç etkilerini anlattığım bir video olacak. O yüzden böyle genel etkiler kısmında çok kalmayacağım. Ama tutulma anındaki gökyüzü enerjilerine şöyle biraz vakıf olalım istiyorum. Tam tutulma anında Merkür de Aslan Burcu'nda, Plüto ve Neptün'le ve Uranüs'le önemli açılar gerçekleştiriyor. Tam o anda Venüs de Terazi Burcu'nda yine Plüto, Uranüs gibi ve Satürn gibi gezegenlerle üçgen ve karşıt açılarla çok önemli mesajlar anlatıyor. Yani bu iç gezegenlerin, bu ticareti, ilişkileri, iletişimi, zekayı, her türlü bilgiyi, iletişim, arabuluculuk ve ilişki ve para alanındaki bu dengeyi anlatan enerjilerin bu kadar jenerasyonlarla teması tam tutulmada, bu da şunu gösteriyor. Evet, bilinçsel bir sıçrama, zihinsel bir devrim, önemli bir takım deneyimler, önemli bir takım dönüşümler dünyanın aslında bambaşka bir yere sıçradığını, yönetimin, günlük düzenli hayatımızdaki her şeyin, işte ekonomik durumumuzun, para durumumuzun, ilişkilere, işimize bakış açının hepsinin bir noktada çok güçlü bir şekilde devinim yaratıp dönüşeceğini anlatıyor. Meslek grupları, iletişim şekli, işte yapay zekanın durumu, dünyanın gittiği yer, insanlığın durumu, çok büyük kitlesel olaylar, kaotik olaylar, ayaklanmalar, belki yozlaşmaya varan yağmaları içerebilecek enerjiler falan söz konusu görünüyor. O yüzden tabii olabilitesi yüksek olaylar, tutulmanın genel etkilerinde bunlara değineceğim. Ama bizim hayatımızda da bu iç gezegenler bu kadar güçlü tetikler alıyorsa tutulma anında, demek ki bizim de bireysel olarak hayatlarımızda çok güçlü değişim ve dönüşümler olacak ki tutulmanın tam olduğu anda 0 derece öncü burç içeren Koç'un Mars yöneticisi ve madenleri, yeraltı kaynaklarını, çok güçlü dönüşümü içeren Akrebin yöneticisi olan Mars yine böyle öncü bir yengeç burcunda ne yapıyor? 0 derecede, tam o öncülerin 0 derecesinde iken bir tutulma gerçekleşiyor. Burada bir devinim yaratıyorsa, ki Mars da tetikleyici bir enerjidir. Yengeç de tabii ki böyle vatan, millet, milliyetçilik, ben, ailem, benim çevrem, işte gıdalar, beslenmeler, savunmalar, vatan savunmaları gibi konular ve bizim hayatımızda da tabii ki hem bağışıklık, hem sağlık, hem aile kurmak, alanımız, mahrem alanımız, yuvamız gibi konularda da, bireysel alanımızda da gerçekten önemli tetikleyici etkileri barındırıyor. Dolayısıyla bu tutulma hem globalde hem bireysel alanda gerçekten çok güçlü bir tutulma. Gerçekten gümbür gümbür geliyor. Tutulmanın yöneticisi Balık. Evrensel aşmak, sınırları aşmak, işte kendinin dışında daha geniş kolektifte bir şeylerin olacağını gösteriyorken, hemen bu ay bitmeden gerçekleşecek ay tutulması da Balık'ta olacak. O zaman Aslan Balık aksı çok güçlü bir vurgu alıyor. Şimdi Aslan yöneticilerdir, Balık vizyoner yöneticilerdir, Balık sınırları aşan etkilerdir. Yöneticilerin sınırları aşan etkiler karşısında kiminin çok çaresiz kalabileceğini, kiminin çok tetiklenebileceğini, yeni kararlar, yeni yasalar, görevden alınmalar, yöneticilere yönelik işte ne bileyim, belki saldırılar, yöneticilerin çocukları, liderlerin çocukları, gençlerle ilgili haberler gibi konular gündeme gelebilir. Bir de bu savaşları tetikleyen etkilerde yöneticilerin ailelerine yönelik bir saldırıyla gelişebilecek bir savaş başlatma enerjisi ya da yöneticiler, liderlerin çocuklarıyla ilgili skandal enerjilerden dolayı bir savaşa sürüklenme enerjisi ya da tehdit, şantaj edilme enerjisi gibi konularda gündemde olabilir. Yani globalde çok fazla karışık. Onun için ayrı bir video hazırlıyorum. Ama bireysel olarak bizim hayatlarımızda bu tutulma ne getirebilir, neler getirebilir? Gelin isterseniz buraya biraz değinelim sevgili dostlarım. Merhaba sevgili Koç.
Çok önemli bir hafta, tutulma haftasına girdik ve tutulmanın olduğu anda Merkür senin hanenden karşıt eve Plüto ile bir ne yapacak? Etkileşime girecek. Dolayısıyla karşıt evin 11. evinde aktif bir enerjide çalışacak. Dolayısıyla senin için 5. ev konuları çocuklar, eğlence, hobi, hazlar, geleceğe yönelik ihtiyaçlar, sahne, kendini parlatmak, ne istiyorsun, hayattan ne bekliyorsun? Özellikle de aşk ilişkilerinde çok önemli sayfalar açtıracak ve sayfalar kapattıracaktır. Yani devinim, dönüşüm 5. ev konuları ise işin içinde canlılığın, hayat enerjin, hayattan keyif alman, hayattan keyif aldıran her türlü hobin, ilişkin, ilişkilerin, arkadaşlıkların, tatil, eğlence, bilmem işte bir yerlere gideyim, tozuyumdan tut da kendine ait ayırdığın her türlü vakiti şöyle bir değiştirecek, dönüştürecek burada konular ve kişilerin senin işine yaramıyorsa ayıklanacağı enerjiler var. O zaman sana hayatta kimler eğlencene ortak olmuyor? Kimler sen eğlenirken seni kıskanıyor? Ya da gerçekten can arkadaşların kimler? Senin iyi gününde kimler? Kötü gününde kimler yanında? Bunları çok güzel ayırt edebileceğin bir etkiye giriyorsun. Bu tutulma birçok kişiyi etrafından ayıklayabilir ki sen şöyle hayatın daha fazla tadına, keyfine varabilesin. Şimdi 5. ev sahne evi ise Koç. Sahnede kendini gösteremediğin, ortaya çıkartamadığın bütün yeteneklerini, geçmişten getirdiğin yeteneklerini kullanarak alkış alma. Hadi bakalım er meydanı seni de görelim deme zamanı geldi. O zaman birçok koçu bu etkiler altında sahnelerde göreceğiz. İşi olabilir, ilişkisiyle olabilir, yetenekleriyle olabilir, aldığı kararlarla olabilir, gerçekten yönetici tavırlarıyla olabilir, ne bileyim çocuklarla ilgili konu gündemleri çok fazla olabilir. Ama bir şekilde biz koçları bu etkiler altında hadi bakalım sahne senin diye alkışlayacağız. Onay beklentisi bu arada çok fazla artabilir. Burada kendinden çok fazla taviz vermemeni öneriyorum. 7. evdeki Venüs'ün enerjisi çok önemli jenerasyonlarla tetiklendiği için ilişkilerde ani, hızlı, beklenmedik değişim, dönüşüm, devinimler ve fırsatları da getirebilir. Dolayısıyla bekar koçların evlenmesi, evli koçların evliliğini güncellemesi, daha iyi hale gelmesi için sorunların çözülmesi, problemli ilişkiler varsa burada devam mı, tamam mı kararların alınması, yeni ortaklık ilişkileri, hayatımıza çok fazla sevgili koç, yeni kişilerin girmesi, network ilişkilerinin artmasıyla hayatında yeni iş ve yatırım fırsatları olması gibi konular da gündemde. Yani konular çok derin çünkü bu tutulma çok fazla tetikle, çok fazla jenerasyon ve iç gezegenlerin enerjisiyle de bütünlük halinde. Dolayısıyla hem bireysel hem de dışarıdaki hayatımızla ilgili çok önemli kararlar verebiliriz. Yani bu tutulma öyle bir tutulma ki dostlar düşman, düşmanlar dost olabilir. Karşıt evde bu kadar güçlü enerji varsa rakiplerin artabilir. Rakiplerin artması demek ki bir şeyleri iyi yapıyorsun demektir. Satürn 1. evinde geriliyor hali hazırda. Sana yeni sistem kurmak, sistemini güncellemek, kendini güncellemekle ilgili fırsatlar getirecektir. Ama Mars 4. evinde yönetici gezegenin. O zaman 4. ev aile, yuva, miras konuları, köklenmek, ev almak, ev satmak, gayrimenkul konuları gibi konular, taşınmak da bunun içine çok fazla gündeminde olabilir. Yani bir domino taşı, domino gibi düşün. Bir şey yapıyorsun, bir yere bir tıklıyorsun, her şey anında değişiyor gibi çok güçlü bir tutulma etkisindeyiz. Bunu unutma. Dolayısıyla her şey kökünden 4. evinden başlıyor. Senin bir iç dünyana dönmen, aile ile ilgili, kendinle ilgili varsa sorunlarını çözmenle ilgili Mars da orada öncülük yapan 0 derecede yengeçte hadi bakalım diyor. Kendini şöyle bir içeriden dışarıya onararak hayatını revize et diyor sevgili koç. Bu konuda uyarmak zorundayım. Bu etki 15 günlük değil, 6 aylık bir etki, hatta 1,5 yıla varan bir döngü. Dolayısıyla bu haftanın başlayan tetiğinde alacağın kararlar 1,5 yıla yayılabilecek etkileri barındırıyor. Bunu da unutma. Gelecek hedeflerine odaklan, kariyerine odaklan, ilişkilerini daha iyi hale getirmeye odaklan. Zaten şans, fırsat ve çocuklarla ilgili eğlence gibi konularda destekleniyorsun. Kendine iyi bak. Evet sevgili boğalar, bir tutulma gerçekleşiyor ayın 12'si gibi. Dolayısıyla bu hafta gümbür gümbür senin de 4. evinde çok güçlü bir tetiğim var. Yani aile, yuva, yaşam, gayrimenkul, ev, yerleşmek, belki bir gayrimenkul edinmek, belki bir arsa, tarla, miras bölünmesi, anne baba sağlığı, anne babayla ilgilenmek, belki anne baba olmak gibi konular bolca gündemde olabilir.
Ev, yaşadığın yer, güvenlik alanı gerçekten güvenli mi değil mi? Kimlere güvenebilirsin, kimlere güvenemezsin? Evle ilgili konularda yoğun bir gündem var ise o zaman köklerine dönmek, şöyle bir geçmişi biraz deşmek, belki aile sırlarına vakıf olmak, belki de ailenden gelen yeteneklerin çok fazla açığa çıkmasıyla iş, ilişki ve parasal konularda muazzam bir döneme giriş yaşayabilirsin. Şimdi 4. evde bir tutulma var ise aile, anne baba sağlığıyla ilgilenmek çok gündem oluşturabilir. Aileyle ilgilenmek gündem oluşturabilir. Ama aileden, kökten, geçmişten gelen o varlık, birikim, her türlü maddi manevi mirasın aktarımı da söz konusu olabilir. Bu parasal bir aktarım da olabilir. Manevi üzerine atalardan gelen, geçmişten, soyundan gelen yeteneklerin ortaya çıkmasıyla bir güç de gelebilir. Yani ben bu hani var ya, damarlarındaki kudret nereden geliyor? Şöyle bir baktığında atalardan gelen enerjiler olabilir. O zaman atalarını yad etmek, onların için bol bol hayırlar vermek, dualar vermek, dualar etmek önemli. Bir de yönetici gezegenin Venüs'ün çok önemli jenerasyonlarla tetiği var. Hem 10. ev, hem 2. ev, hem de 6. evde güçlü bir üçgen açıyla iş, kariyer konularında ani, hızlı, beklenmedik değişim, dönüşümler, hatta fırsatları kapıya getirebilir. Ani terfi aldın, ani işten çıktın, ani iş buldun, ani ek iş buldun, ani kariyerle ilgili bir şey oldu, ani gelen her türlü değişik dönüşümlere açık enerjiler, ama bunlar bir şeyler yolunda gitmiyorsa iyileştir diye iyileştirici bir tetikle geliyor. Yani bir yerden rızkın, kısmetin bitti diye eğer öyle ani bir olay olursa üzülme. Neden? Çünkü daha iyisi gelecektir. Uranüs orada sürprizli bir enerji de veriyor. Biraz böyle yeteneklerine güvenmen, biraz da aile köklerinden destek alman gerekiyor. 4. evin tutulması böyle köşe ev, en dip ev, en alt olduğu için temelin biraz sallanması demek. Dolayısıyla taşınmayla ilgili, mutlu değilsen oradan gitmeyle ilgili, başka şehre taşınmayla ilgili, belki kariyerin değişmesiyle başka bir şehre taşınmak, belki evlenmekle başka bir yere gitmek, başka bir eve taşınmak, ya da olduğun yerden mutlu değilsin, ya bir şeyler tetikler, ya şuradan bir çıkayım ya da bir ev alayım gibi konular gündeme getirebilir. Yani devinim ve hareket varsa yaşam alanında bunu çok kötüye yorma. Çünkü ne olursa olsun seni orada artık görevini tamamlamış tutmuyor sistem. Yani oradan diyor yürü, başka alanlara yürümen lazım ki geleceğini ne bir yön verebilesin. Çünkü bu tutulma aksı 10. ev aksında zaten 1,5 yıl sürecek bir etki ise taşındırır, iş değiştirir, evlendirir, boşandırır, kökten, en temelden yaşam alışkanlıklarını değiştirebilir. Buraya şöyle bir dikkat etmeni istiyorum sevgili Boğa. Bir de Mars 3. evine geçecek. Araç almak, satmak, yolculuk, seyahatler, online işler, yakın çevre, kardeşler gibi konularda yeni bir şeyler başlayabilir. Yeni bir devinim var orada. Dolayısıyla burada Mars olduğu için, itici bir güç olduğu için, bir motor gücü olduğu için ve Yengecin 0 derecesinde yeni bir eğitime başlamak, yeni bir seyahat alanı oluşturmak, ne bileyim bir işe başlayıp yeni bir yol, rota, hiç tanımadığın yollardan geçip gitmek veya bir araç almak, araç satmak, yakın çevre kardeşlerle ortaklaşa bir alan yapmak ya da bir şeyin bölüşülmesi. Yani kardeşler gündemde ama yeni bir konu gündemde. Belki kardeşin hayatında da yeni bir konu gündeme gelebilir. Bu seni de etkileyebilir, tetikleyebilir gibi durumlar söz konusu. Zihnin fıldır fıldır çalışacak. Güçlü bir zihin yapım var. Mars orada, zihnine şöyle bir kuvvet, veri, data, bu konulara eğilmen gerekiyor. İşte hard diskler, telefonlar, rehberler, mailler gibi konularda da Mars orada yengeçte, hani biraz tedbirli olman gerekiyor. Bir bakmışsın bir gün işte data hırsızlığı ya da ne bileyim bir şeylerin silinmiş gibi, bak buralarda biraz dikkatli olman gerekiyor. Bir de Mars burada biraz kırıcı konuşmamaya, yani kırıcı iletişime dikkat etmen gerekiyor. Burada da biraz zorlayıcı etkiler var. Hani dilin kemiği yok, dil yaralanması gibi konularla boğuşmayasın. Burada da uyarayım. Kazalara, hızlı gitmemeye dikkat et trafikte. Trafikte Mars orada 3. evdeyse biraz böyle volümü düşürmek gerekiyor. Sevgili Boğa, kendine iyi bak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgili ikizler, 3. evdeki tutulmayla haftaya başlıyoruz. Etkisi 15 gün gibi falan değil, öyle düşünmeyeceksin. 6 ay, hatta 1,5 yıla varan bir döngü oluşturuyor hayatında.
Dolayısıyla 3. ev yakın çevre, kardeşler, ahbaplar, akrabalar, komşular, bu alanlarda bir devinim var. Şimdi komşunla sorunun varsa belki taşınmakla ilgili bir gündem ortaya çıkabilir veya bir kardeşle yol ayrılığı, yol ayrımı, kardeşlerle ilgili konularda ayıklamalar, kardeşle ilgili belki bir kardeşin sorunu var, çözümlemesi gibi, ama bu senin hayatına yoğun bir şekilde etki edecek durumları barındırıyor. İşte yiyenler vesaireler, bu alan biraz dikkat çekici. Bir de burası böyle yakın çevre, akrabalar alanında gösterdiği için böyle işine yaramayan, artık senin hani kıskanan, senin ayağından çeken ama akraban, ahbabın, çok yakının diye hayatından tuttuğun kişileri fark edip postalayabilirsin. Bu tutulma biraz böyle güney ay düğümü yönünde olduğu için o alanı temizlemek, bırakmak, o alanı şöyle bir boşaltmayı da anlatıyor. Bir de 3. ev zihin alanı, dolayısıyla bilincinde, zihninde, hafızanda yer tutmuş, seni yoran her türlü anıyı şöyle bir değiştirmek, dönüştürmek, hatta iyileri parlatmak, kötüleri de fırsatlar alanına şöyle bir bana ne anlatıyor diye sorgulama alanı. Burada 3. ev biraz nöron sinir bağlantısı olduğu için iletişim konuları, beynindeki aktiviteler, beynin yapısı, beyin hafızana neyi alıyor, neyi almıyor. O zaman eğitimler işin içindeyse keyifle öğrendiğin şeyler ne? Seni zorlayan şeyler ne? Buraya bakman gerekiyor. Dolayısıyla yeni eğitimler almak, sana iyi gelen, ilham veren, seni büyütecek eğitimlerin peşinden gitmek, sana iyi gelmeyen, işe yaramayan, hatta kapağını açmadığın alanları da şöyle bir ekart etmek, yani göndermekle ilgili burayı bir ayıklaman gerekiyor. Dolayısıyla sana yarayan şeyler hayatında tutmak, bilgileri, sana yaramayan bilgileri ve insanları hayatından çıkarmakla ilgili, isterse çok yakının bile olsa sana bu kararı, bu tutulma aldırabilir. Almıyorsan da böyle biraz tutulma enerjisi serttir. Bak, gördüğü önüne bilgisel fırsatlar sunabilir. Yani bir şey duyar edersin, ya ben bunu hak etmediydim de deyip gönderebilirsin gibi, işini kolaylaştırır bu anlamda bu tutulma. Araç almak, araç satmak, online her türlü işe başlamak, bir şeyleri yazmak, çizmek, işte kitap yazacaksan başlamak gibi, bilgi toplamak, arge yapmak 3. evin konularıdır. Dolayısıyla bu 3. ev konularında, bu alanlarda da şansının yüksek yaver gittiğini öngörüyorum. Dediğim gibi bu tutulma bir şeyleri arındır, azalt ve ne yapacaksın? 3. evin karşıt evi, 9. evine odaklanacağın için yurt dışı işler, seyahat, online işler, her türlü eğitim platformu, reklam, medya, PR, kendini anlatmak, ifade etmek konularına alan aç diye böyle bir etrafını ayıkla diyor sana. Ve 2. eve bir Mars geldi ikizler, 0 derecede, bu tutulma etkisinde çok güçlü. Demek ki senin iş, kariyer ve işten ürettiğin para, kazançlarla ilgili önemli bir takım tetikler var. Bu ne olabilir dersen, rızık alanlarının değişmesi, parasal konularda mücadelelerin artması, biraz para konularında pasifsen, hayır, ekmeğini taştan çıkarmak ya da birilerine hakkın geçtiyse verin hakkımı deyip hakkını savunmak, parasal olarak edinimlerini çoğaltmanla ilgili tetikler var. 2. evde Mars, harcamalarına biraz dikkat et diyor. Tasarruf etmek için mutlaka birikim yap. Birikim yapmak için de doğru bir kanalla çalış. Doğru yerlere birikim yap diyor. Parasal kazançlarınla ilgili diyor, eskiden çok dağıtıyorsan diyor, biraz o alanlarda mücadelen artacak. Paranın kıymetini öğretebilirim diyor. Parasal konularına dikkat etmen gerekiyor sevgili ikizler. Bir de sevgili ikizler, 1. ev, 5. ev, 9. ev aksında bu Venüs'ün, Uranüs'ün ve Plüton'un güçlü bir tetiği varsa, aslında çok bu üçgen açıyla durdurulmaz bir enerji akışı içine giriyorsun. Yaratıcılığın tavan yapabilir. Hayattan keyif almak, eğlence, aşk, çocuklar, hobi, her türlü hobinden para kazanmak gibi konular çok fazla etkileyici ve tetikte. Yeni fırsatlar, yeni aşk fırsatları, ilişki fırsatları da bu haftanın etkisinde geliyor. Bu illa ilişki, hayatında hani birisi var, ilişkin devam ediyorsa, arkadaşlıklardan gelen, yakın dostlarından gelen muazzam destekler de olabilir. Hatta işe yaramayanları burada göndereceğin için böyle, hayat hiçbir zaman boşluk kaldırmıyor. Yeni gelen insanlar, orada yeni tanışacağın insanlardan önemli fırsatlar da gelebilir. Bu hafta gümbür gümbür, aslında bu hafta böyle birkaç dakikaya falan sığacak bir enerjide barındırmıyor. Çünkü çok güçlü tetikler var. Çok önemli etkiler var. Bakalım bireysel haritanla ilgili bu alana biraz böyle dikkat çekici. Herkesin, biz ne kadar genel etki yapsak da, bireysel haritası bu konularda daha önemlidir arkadaşlar. Tekrar uyarıyorum. Çünkü orada gezegen etkileri, gezegen tetikleri senin bireysel haritanda ne kadar bağdaşıyor ve ne kadar açılama yapıyor, burası önemli. Bu konuda da uyarmak istiyorum. Evet sevgili ikizler, haftaya görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak.
Evet sevgili yengeç, birinci evdeki 0 derecedeki Mars'la tutulmayı karşılıyorsun. İkinci evin çok güçlü tetik alıyor bu hafta. Bu hafta başlayan bu parasal alanındaki tutulma etkisi 15 gün falan değil, 6 ay, hatta 1,5 yıla varan ne yapacak? Devinimleri oluşturacak. O zaman sevgili yengeç, Mars'ta birinci evini aldın. Önemli kararlarla, çok önemli olaylarla, böyle biraz iradenin ve ortaya kendini koyacağın, böyle savaşma, rekabet enerjisini koyacağın durumlarla parasal durumun bir değişim geçiriyor. Yani yeni iş, yeni kariyer, yeni parasal fırsatlar, belki bazı eski sana kar getirmeyen, sana fırsat, para getirmeyen alanları böyle tasfiye etmekle ilgili yoğun gündemler olabilir. Şimdi bu durumda ikinci evde bu kadar güçlü etki var. Merkür orada, Jüpiter orada, jenerasyonlarla bağlantılar. Aman Allah'ım, parasal konular sana gümbür gümbür bağıracak ve yeteneklerini kullan, geçmişten getirdiğin yeteneklerine bak. Ne sana iyi geliyor ne iyi gelmiyor. İyice bir ayıkla diyor. Gardırobundan, cüzdanından, aklından, maillerinden, arkadaşlıklarından, birçok konudan ne yapacaksın? Şöyle bir kendini arındıracaksın ve kendi yeteneklerine odaklanarak yeni parasal kazançlar duyabilirsin. Neden arkadaşlarından arındırmanı öneriyorum? Çünkü burada hani Jüpiter'in de oradaki etkisi belki sana zarar getiren, parasal olarak sana kendini iyi hissettirmeyen, kıymetsizleştiren, çok harcamana sebep olan, seni çok iyi yöne, iyi yola götürmeyen arkadaşların varsa belki onlarla bir yol ayrılığına gitmek senin parasal haline ve kendine güvenine kazanç sağlayacaktır. Belki bu ilişki konusunda olabilir. Sana iyi gelmeyen bir ilişkiyi bitirmek ya da seni desteklemeyen bir ilişkiye, bak haddini bil, yani ben kendim ayaklarım üzerinde duruyorum diye kendini böyle bir ispat enerjisine de gitmek. Bu konuda ikinci ev enerjisini çalıştırabilir. Merkür de orada yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, ani hiç beklemediğin yeni bir takım imzalarla yeni gündemler, parasal kazançlar, yine kariyerle ilgili konular gündeme gelebilir. Yani konular burada çok derin ama ikinci ev vurgusu özgüven, yeteneklerden gelen para, geçmişten getirdiğin yeteneklerini tekrar açığa çıkarak para kazanmak, sana iyi gelmeyen her şeyi ayıklayarak para kazanma enerjini arttırmaya kadar önemli tetikler yapıyor. Tabii ki bu etki böyle 15-20 gün falan değil, 1,5 yıla yayılan bir para enerjisi. Paranı tut, birikimini yap, hayatını güçlendir. Başkasından gelen gelirlere de odaklan. Sadece benim param deme diyor. Ve özellikle sevgili yengeç, Mars birinci evinde ise kararlılık, odak, biraz böyle kavgacı yönlerin, biraz da ben buradayım diyen yönlerin ortaya çıkması, biraz da böyle savunmaya geçme enerjisi söz konusu olabilir. O zaman sana birileri parmak mı sallayacak? Bak böyle yapıyorsun, bak şöyle yapıyorsun diye. O zaman Mars birinci evdeyken de kabadayı tavrı şöyle bir ortaya çıkabilir. Biraz hızını kesmen, biraz kazalara karşı ani hızlı beklenmedik, böyle biraz tedbirli olman gerekiyor. O zaman yavaş, trafikte yavaş gitmek, ne bileyim evde yavaş hareket etmek, bunlara dikkat eden, spora başlamak, fitleşmek, bedensel değişimlere uğramak gibi konular da söz konusu. Yani konular burada dediğim gibi aslında sevgili yengeç çok geniş ve çok fazla temas ve haritadaki bütün gezegenlerin birbirleriyle çok güçlü kontakları olduğu için çok güçlü değişim ve dönüşüm, devinimler var. Çünkü jenerasyonlarla iç gezegenlerin temasları bu ne sağlıyor? Yani içeride, kökte, ailede, şimdi Venüs'te ne yapacak? Senin 4. evinde çok güçlü jenerasyon gezegenler, karanlık evlerden, yani kapalı evlerden gelen jenerasyonlardan aldığı etkilerle bir şeyleri dönüştürecek, değiştirecektir. Buradaki değişimler çok sıradan olacağını düşünmüyorum. Miras, mal paylaşımı, taşınmak, ne bileyim kendini var etmek, kendini tekrar kendinden doğurmak, yeni bir seni doğurmakla ilgili gündemler var. Yenileniyorsun, yepyeni oluyorsun. Evine belki böyle pahalı, yani taşınmak, işte ev değiştirmek dedim ya, bunlar olmasa bile evine böyle bir teknolojik, pahalı, gümbür gümbür böyle büyük eşyalar almayı da anlatıyor bu. Yani değişim, dönüşüm kapıda senin için yengeç. Özellikle parasal konular dikkat çekiyor. Benim param, senin paran kavgaya girmeden dengeli bir yerde eğer varsa partnerinle de ilişkiyi sürdürmen gerekiyor ki kariyer hanende de orada önemli etkiler var. Özellikle Satürn geri hareketteyse sistemini kurmak, kariyerde sistem oluşturmak ve kariyerde büyümekle ilgili neler yapabilirsin? Şöyle iyi bir göz atman gerekiyor sevgili yengeç. Evet, tutulma hayırlı olsun. İkinci evinde önemli gündemler. Kendine iyi bak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hele gelsin aslanlar. Sevgili aslan, bu hafta gümbür gümbür giriyorsun. Çünkü bir aslan 20 derecede tutulmamız var. Senin birinci evin
burada çok güçlü tetik alıyor. Bu kadar güçlü tetik alırken Plüto ile Merkür'ün karşıtlığı ve Jüpiter de orada ilerliyorken, dolayısıyla sen kendi yeteneklerine, kendine güven, kendine ne kadar güveniyorsun, sen kimsin, nesin, kendi ışığını parlatmakla ilgili önemli sınavlardan geçebilirsin. Bu haftanın başlayan tetiği 15 gün, 6 ay ve hatta 1,5 yıla vuran damgaları oluşturacak. Dolayısıyla burada kendine güvenmen, aklına, kalbine şöyle dönüp bir şeylerin ikisinin kontağıyla karar vererek hareket etmen, çok böyle duygusal, dürtüsel bir yerden değil de tavır ve hareketlerini gerçekten o aslanın gerçek liderliğiyle ortaya koyan enerjinle göstermen gerekiyor. Hem kendine hem de karşıya gerçek aslan kim bunu gösterebileceğin önemli bir evreden geçiyorsun. Yönetim, İletişim, ilişkiler, medya, PR, kendini göstermek, yeteneklerini göstermek, ben buradayım demek, yumruğu masaya koymak, senin işine yaramayan her şeyi ayıklamak, göndermek, şöyle bir freşleşmek, otoriteyle sorunları çözmek, gözünde büyüttüğün adamları, gözünde büyüttüğün kadınları şöyle bir hak ettikleri yere koymakla ilgili gündemler var. Hak edişlerin verildiği bir haftadan ve bir dönemden geçiyoruz. Sevgili Aslan, burada hak edişleri en iyi dağıtacak kişilerden biri sensin. Çünkü gerçekten adaletli ve adil bir düşünce yapısına, hele bu tutulmanın etkisinde nesin? Hakimsin, çünkü Venüs de 3. evinde düşünce sistemine adaleti, eşitliği, dengeyi, ilişkilerde, iletişimde yeni arayışları sokacak. Dolayısıyla çok önemli bir etki. Hem sosyallik alanın, hem network alanın, hem ilişkiler alanında yepyeni güncellemeler alıyorsun. Ama burada mihenk taşın harekete geçme enerjin lütfen adalet olsun, lütfen denge olsun, lütfen kibirin dışında, o kibir yapmadan sen olan, gerçek o özündeki neşeyi veren aslan olarak insanlara hizmetini, kendini, yapmak istediğin projelerini, fikirlerini sunabilirsin. Burada çok egosal bir yerden, siz benim kim olduğumu biliyorsunuz gibi bir yerden yaklaşırsan, bak söylüyorum, ayvayı yeme enerjisi verebilir. Dolayısıyla gerçekten kibirden uzak bir yerden kendini ifade etmen gerekiyor. Ama ifade etmen gerekiyor. Tekrar söylüyorum, kendini budamaktan, enerjini çaldırmaktan, kendini küçültmekten bahsetmiyorum. Varlığını, o eşsiz derin, o aslanın neşesini, o aslanın böyle cıvıl cıvıl keyfini insanlarla buluştur. İster bunu konuşarak, ister projenle, ister işinle, ister yaptıklarınla, anlattıklarınla buluştur. Zaten sistemi sen böyle besliyorsun, böyle besleyeceksin. Dolayısıyla burada çok kibre, çok fazla ben yaparımla değil de, ben sana bu enerjiyle, bu bildiklerimle, bu tecrübemle nasıl destek olabilirim'e bakman gerekiyor. Dolayısıyla doğru ego kullanımı, geçmişten gelen işine yaramayan her türlü kişi, otorite, ilişki, şöyle bir budamak burada çok önemli. Fikirlerin değişiyor. Karşıt enerjide ilişkilerle ilgili konular çok fazla değişiyor. Zihinsel yapın gümbür gümbür değişiyor. Bu haftadan sonra hiçbir aslanı eski aslan olarak göremeyeceğiz arkadaşlar. Neden? Sevgili aslan güncelleme alıyor. Beynin, düşünce yapın, sistemin, hafızan güncelleniyor. Yeni sene hoş geldin. Yeni aslanlara hoş geldiniz diyorum. Bu kadar gümbür gümbür güçlü bir etki. Mars da sevgili aslan 12. evine giriyor. Dolayısıyla bu haftanın etkisinde 12. eve giren bir Mars enerjisi ne yapacaktır? Seni arka tarafta da çok çalıştıracak. Arka tarafta düşmanları da biraz çalıştıracaktır. Yurt dışı işlerin vesaire varsa reklam, medya, PR, bu alanlarda biraz dikkatli olman da gerekiyor. Bu konuda da uyarmalıyım sevgili aslan. Ve bunun dışında tabii ki çok önemli etkiler ve tetikler var. Ama bu hani bir 3-5 dakikaya sığacak konular da değil. Senin bireysel haritan, buradaki gezegen enerji, tutulma gezegen enerjileriyle ne kadar kontakta, buralar çok önemli. Dolayısıyla her türlü burada Şiron'un da çok güçlü tek kare etkisi olacak. Yani kariyer hayatında da çok önemli değişim, dönüşüm, devinimler olacak. Düşünce sisteminde de olacak. Burada ayın 23'ünden sonra parasal hanende yeni gelişmeler, yeni devinimler de olacak. Buna göre de planlamanı yapabilirsin diyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Evet sevgili Başaklar, 12. evde gümbür gümbür bir tutulmayla haftaya giriyoruz. 12. ev kontrol edilemeyen kader, yüksek kader alanlarıdır. Biraz burası fazla teslimiyet istiyor. Önümüzdeki 15 gün değil aslında bunun etkisi.
1,5 yıl, yani 6 ay ve 1,5 yıla böyle yavaş yavaş yayılan etkileri barındıracak. Dolayısıyla 12. ev biraz kendini aşmak, kendini adamak, kendini adadığın şeyler ne? Böyle biraz daha maneviyatı arttırmakla ilgili alanlardır. Günlük rutinlerini değiştirmen, sana iyi gelen rutinler oluşturman, bunun içinde sağlığın, maneviyatın, zihinsel yapın, bedensel yapın, her konuda kendini tekrar yeniden doğuracağın bir arka taraf, yani bir rahim alanına dönüş var. Dolayısıyla burada arkaya çekilmek, proje üretmek, kendini tekrardan var etmek, bilinç yapını geliştirmek, bilgilerini depolamak, bir şeye hazırlanmak, bir hazırlık süreci ise burası biraz da 12. ev kendini bir şeylere hazırlama süreci ise biraz daha böyle yapmak istediklerim konusunda nasıl hazırlanırım, daha eksiklerim ne, arka plana çekileyim de bu eksikleri bir şöyle bir tamamlayayım enerjisi veriyor. Biraz bu 12. ev sağlık alanıyla ilgili olduğu için sağlık alanında ekstradan bir kursa gitmek, bölüme gitmek, belki zihinsel, fikirsel, ruhsal sağlığın için bir eğitime başlamak, bir ne bileyim terapiye başlamak, bir düzenli grup enerjisiyle birlikte bir alana, işte bir toplu, örnek veriyorum, spor salonuna gitmek de aslında bunun içinde, bir toplu yoga matına gitmek de bunun içinde gibi. Yani burada birazcık kendini iyileştireceğin alanlara kucak açman gerekiyor. İyileşme alanı olduğu için derin meditasyonlar, derin inzivalar alanı da olabilir. Hayırlar, hasenatlar, kendine iyi gelen, kendini yakın hissettiğin gruplara yardımlar falan gibi dernek, vakıflar, belki burada bir dernek, vakıf yöneticiliği, üyeliği gibi konularda gündeme gelebilir. Mesleki faaliyetlerle ilgili bir takım belki burada sorumluluklar almak gerekebilir ve burada öne çıkmak belki mesleki faaliyette sorumluluk alarak yeni kararlar almayı da içeriyor olabilir. 2. ev çok fazla gündemde sevgili Başak. Parasal konularda değişim, dönüşüm, rızık yönlerinin değişmesi gibi konular var. Yani parasal konularda biraz yeteneklerine güvenmek, özgüveni arttırmak, dengeli ve adil bir para sistemi geliştirmek, işinde aşında değişik bir değişim, dönüşümle, belki eşinin, belki iş arkadaşlarının, belki ortaklıkların desteğiyle de çok önemli değişimler var. Yani iş, rızık, para konusu güncelleme alıyor, değişim alıyor. Terfi almaktan ani, hızlı, beklenmedik fırsatlara kadar burada kapına gelebilir. Burası çok önemli bir sevgili Başak tetik alıyor. 8. evde hala geri gidecek, uzun zamanda 3-4 ay daha orada Satürn gerilemesi var. Parasal konularda parasal yapılandırmalara dikkat, çok fazla harcamamaya dikkat. Eğer bir şeye borçlanacaksan bu senin işine yarayan, uzun vadede sana gelir getirecek bir şey adına borçlanmanı öneririm. İşte gayrimenkul almak, ev almak vesaire gibi. Ama onun dışında çok böyle gereksiz borçlanmamaya dikkat etmen gerekiyor. Gruplar önünde bir Mars 0 derecede bir şey, öncü bir enerjide bir şey başlatıyorsa, sen de bir takım grupların önünde ya da gelecek hedeflerinde yeni bir şeyleri başlatacaksın. Yeni sıfırdan sayfalar açacaksın. Belki yeni arkadaşlıklar, belki yeni gruplarla yoluna devam edeceğin önemli devinimler var. O zaman gelecek hedeflerin ve arkadaşlıkların içinde bir yer, yön değişimi gibi konular gündemde olabilir. İş, aşk daha çok gündemde, mistik alan daha çok gündemde. Mutlaka kendine zaman ayır, inzivalarına zaman ayır diyorum sevgili Başak. Evet sevgili teraziler, önemli bir etki, bu haftaya tutulmayla giriyoruz ve tutulma anında Venüs yönetici gezegenin 1. evde çok önemli jenerasyonlarla kontakta. Değişim kapıda sevgili terazi, güncelleniyorsun, beynin, zihnin, algın, her şeyin güncelleme alıyor. Hem yaratıcı enerjin, yaratıcılığın, hem hayattan keyif almak, hem uzak yerler, seyahatler, başka kültürler, vizyon genişlemesi yaşıyorsun. Aklına bir şey aniden hızlıca gelebilir. Bu bir iş, bu bir aşk, bu bir yatırım fırsatı olabilir. Ani, hızlı gelen fırsatlara açık olman gerekiyor. O zaman dogmatik böyle düşüncelerden de biraz sıyrılmak gerekiyor. Dogmatik düşüncelerden sıyrıl diye de 11. evdeki o dominant aslanda bir tutulma oluyor ki gruplar, arkadaşlıklar, gelecek hedeflerin komple değişime uğruyor diyebilirim. Çünkü bu güçlü bir değişim. Buradaki tutulma hiçbir şey eskisi gibi bırakmayacağı için arkadaşlıkların, ilişkiye bakışın, gelecek hedeflerin, gelecek yönün, planlaman, hayata bakışında bir değişim varsa tabii ki ne olacak? Geleceği de değiştiren etkiler olacak. Dolayısıyla planların, programların aniden değişebilir. Buraya dikkat diyorum. Mars 10. evine giriyor ve 0 tam tutulma anında 0 derece yengeçte bir şeyleri başlatıyor. Bir şeyleri orada kariyer hayatında hem rakip, hem rekabet, hem savaş enerjisini arttırıyor. O zaman sevgili terazi, senin
Kariyerde böyle bir hem otoriteyle mücadelen hem de senin rakiplerinle, iş arkadaşın olabilir bu ya da yaptığın işle ilgili belki bir iş rekabetinden, belki de sevgili terazi otoriteyle ilgili mücadele, iş yerinde mücadeleyle gelen bir üstünlük, bir şeyi başarma hissinin getirdiği bir durum da olabilir. Yani mücadeleyle gelen başarılar, iş konusunda önemli kararlar, iş konusunda, kariyer konusunda önemli devinimler söz konusu. Tabii ki bu buradaki etki bir buçuk ay gibi falan düşünmemek gerekiyor. Çünkü bu tutulmayla başlayan etki 15 gün değil, 6 ay, hatta 1,5 yıla yavaş yavaş yayılan güçlü devinimleri getiriyor. O zaman iş, kariyer, gelecek hedeflerin, arkadaşlık, ilişkiler, hayata bakış, kendini göstermek, reklam, medya, PR, yaratıcılık yönlerini ortaya koymak, eski sana yaramayan bağımlılıklar ya da sana yaramayan günlük rutinlerini değiştirmek, dönüştürmekle ilgili kadersel temalar taşıyor. Yani sen değişiyorsun, sen güncelleniyorsun. O yüzden bağnaz, işine yaramayan, dogmatik, hiç böyle kullanmadığın fikirler, eşyalar, durumlar, tutumlar göndermekle ilgili mükemmel bir hafta. Zaten sana rağmen hayat bunu yapmaya çalışacağı için bu tutulmaların etkisinde senin hayatında şöyle güzel bir mıntıka temizliğiyle özellikle gelecek alanın, gelecek hedeflerin, gelecekte nasıl bir sen versiyonu ortaya çıkacak, buraya hazırlanman, bunun için de gerekli tedbirleri, gerekli önlemleri alman gerekiyor. Seni birçok konuda grup lideri, grup önderi, o konunun uzmanı gibi ünvanlar gelebilir, bekliyor olabilir. Bir okulu bitirmek, bir eğitimi tamamlamak, mesleki bir faaliyetin içinde işte bunu iyi yapar, bir dernek, vakıfın başkanı ya da başkan yardımcısı yönetiminin içinde olmak, bu konuda gelebilecek teklifler gibi konular var. Organizasyonlar, kalabalıklar içinden gelecek çok fazla bilgi, tecrübe, deneyim, insan, olay hayatına taşınacak. Bu da sana yeni fikirler verecektir. Bekar bir terazi isen aşkı kendine çekmeyen bu etkiler altında kalabalıklar içinden belki çok geçmişten tanıdığın birileriyle bir şeylere başlamak gibi konular gündemde olabilir sevgili terazi. Ve sevgili akrepler, çok önemli bir etki, 10. evde bir tutulma, tepe noktanda, tam görünür olduğun alanda artık bir tutulma varsa akrepler, sen eski sen olamazsın. Her şey değişip dönüştüğü bir evrede seni zirvede ya göreceğiz. Zirveye tutunan, zirveye tırmanan, ama şart ne? Eşit ve adil olmak, gerçekten eşit ve adil bir sistemle kendini böyle sahnede alkışlatacağın bir enerji geliyor. Dolayısıyla burada işe yaramayan, seni kullanmadığın fikirler, olaylar, durumlar ne varsa göndermekle ilgili konular da var. Kariyerde çok önemli değişim, devinim var ise o zaman parasal ve iş günlük rutinlerini yapma şeklinde de önemli değişimler ve tutumlar olabilir. Yani zirveye taşınmak, zirvede olmak, zirve ile ilgili konularda takıntın varsa bak burada da sınanabilirsin. Egon sınanabilir. Ego sınanmalarına çok dikkat etmen gerekiyor. Burada en büyük sınav ego ile gelen sınavlar. Yoksa zaten sen çalışkansın, başarılısın, odaklısın. Hayatının her alanında zirvede olabilecek kadar da yönetim kabiliyetin var. Yönetim kabiliyetin demişken burada bununla da çok güçlü şekilde sınanacaksın. Gerçek yöneten misin, yoksa böyle biraz güç, ego takıntısı olan bir yöneten misin? İşte buralarda da bir ayrım geliyor sevgili Akrep. Şimdi 10. ev toplumsal statüyle ilgili ise evlenmek, boşanmak, birinin bir şeyi olmak da bunun içinde. O zaman hayatında birinin bir şeyi olmakla ya da olmamakla ilgili konular da var. Güçlü bitişler, güçlü ayrılıklarla birlikte güçlü ortaklıklar, güçlü ilişkiler dinamiğini de getiriyor. Aşk hayatını da kariyer hayatınla bağdaştırdığı için ilişkiler, kariyer alanında da belki aşkınla, ilişkide olduğun kişiyle kariyer yapmak ya da ondan dolayı kariyerden vazgeçmek gibi konularda gündemde olabilir. 9. evde senin yönetici gezegenin özellikle yengecin 0 derecesindeyse bu tutulma anında, ki bu güçlü bir etki. Dolayısıyla yurt dışı işler, online işler, reklam, medya, PR gibi konularda kendini ifade etme konularında, sesini duyurma konularında hadi bakalım er meydanı, seni de sahneleri alalım diyeceğimiz bir etki. Mars orada hem etkisini, hem kararlılığını, hem odaklılığını, hem de mücadelesini gösterecektir. O zaman birçok akrebi sahnede göreceğiz artık. Sahne onların efendim
Yeni olaylar, yeni durumlar, yeni eğitimlere başlamak, belki vizyonla ilgili, vizyonunu genişletmekle ilgili yeni kararlar almak, hukuki bir takım sorunları çözmekle ilgili belki bir adım atmak gibi konular var. 12. evindeki terazideki Venüs çok güçlü jenerasyonlarla etkileşimde. Yani içsel bir uyanış, zihinsel bir uyanış, etkileşim. Böyle dışarıdan değil de içerideki iletişiminle çok güçlü tetikler var zihinsel alanında, zihinsel etkileşim alanında ve bu özellikle karanlık ev dediğimiz enerjilerde üçgen bir enerji varsa manevi uyanış, maddeden böyle bir sıyrılarak manevi bakmak, soyut kavramlarla ilgili gerekli anlamları almak, evrenin bütünü, kolektifle ilgili bir etkileşime geçmek. Dolayısıyla burada sana ait olmayan korkuları da çok güçlü taşırsın. Sana ait olmayan sevinçleri de. Kolektifle bağlantı kurmak kendine de biraz aslında iç tarafta yabancılaşmayı da anlatabilir sevgili akrep. Buralarda biraz mistik yönünü korumak, kolektiften gelen bilgileri alırken de süzmek önemli. Dolayısıyla sen başkasının korkularını, kaygılarını da taşıyor olabilirsin. Buraya biraz dikkat. Yani kolektifle temasa geçmek her zaman için böyle çok rahat, güzel falan bir enerji değil. Bu kadar güçlü tetik varsa kolektifin ağrısı, acısını hissetmekle ilgili de biraz zorluk yaşayabilirsin. Maneviyatını arttırman, gelen parazit enerjileri alanını kapatmanla ilgili güzel bir aslında durumdan, yani kendi gücünü, burada enerji gücünü fark etmen, zihinsel gücünü fark etmenle ilgili de bir durumdan geçiyorsun. Maneviyatı arttıracağın, maneviyatla ilgili çok önemli fırsatlar da var. Bir anda beyin, zihinsel böyle bir kuantum sıçrama gibi bir anda tekamülün çok hızlı bir gecede artacağı etkiler de var. Yani burası güçlü bir alan. O yüzden sevgili akrep, sen de mükemmel bir derinlik ve şifacı olduğun için zaten ne dediğimi çok iyi anladığını da ümit ediyorum. Evet, kendine iyi bak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Bay bay. Evet sevgili yaylar, 9. evde bir tutulma, yön değişikliği, vizyon değişikliği, yurt dışı işler, online işler, gurbet dediğin her yere gitmek, adım atmak, yapamam dediğin her şeyle ilgili yapmakla cesaret bulmak arasında önemli bir enerjide gidip geleceksin. Yani sevgili yay, senin için ben oraya gidemem, ben onu yapamam, ben bu işin altından kalkamam dediğin ne varsa aslında kalkabildiğini göreceksin. Vizyonun, kapasitenin buna çok yettiğini görebilirsin. Online eğitim almak, online eğitimler vermek, yurt dışı işler, yurt dışı bağlantılar, ticari faaliyetler, bu konularda her türlü egonun da çok ortaya koyulabileceği, ben bunu hallederim deyip kendini ortaya koyabileceğin etkiler var. Burada işine yaramayan ne varsa bir kere taramanı istiyorum, bir kere göndermeni istiyorum. Tutulma etkisi Güney Ay düğüm yönünde. Senin işine yaramayan her türlü eğitim, her türlü etkileşim, her türlü online iş, her türlü veri, data bilmem ne. Bu benim işime yarar deyip bir gün bir yerde tuttuğun kıyafet, eşyaya kadar bu etkiler altında göndermeni öneriyorum. Çünkü 9. ev biraz vizyonunu ve alanını, kabını açmak, kabını genişletmekle ilgilidir. Burada genişlettiğin kap 10. evde çok güzel bir statüyle dolacaktır. Ama 11. evde de müthiş bir etkileşim var. Yani bu 11. evdeki Venüs, 3. evdeki ve 7. evdeki jenerasyonlarla teması, bu ne demek? Sosyal statün, görünürlüğün, insanların seni alkışlaması, gruplar, organizasyonlar içinde önemli bir göreve gelmek, edinim sağlamak, sosyal alanda bir güç elde etmek, buradan bir fırsat gelmesi, burada işine yaramayan eski yapıların yıkılması, yeni bir takım organizasyonların içinde olmak, aşk, ilişkiler, her türlü temayla ilgili konularda işbirliği, arabuluculuk, bugüne kadar açılamadığın biri varsa açılmak, konuşmak, iletişime geçmek, iletişebilmekle ilgili ve iletişemediğin her türlü konuda da artık senin işine yaramayan kalıpları yıkıp yeni bir seni ortaya sunmak, göstermekle ilgili etkiler var. Yani düşünce yapın değişiyor, seyahatlerle ilgili alanın değişiyor, eğitimlerle ilgili alanın değişiyor. Grupların önünde liderlik yapmak, grupların önünde etkileşim alanı sunmak, zihinsel yapı, düşünce biçimi, bu konular çok güçlü şekilde güncelleme alıyor. İkili ilişkiler, sıra dışı insanların karşına çıkması, işine yaramayan insanların hayatından gitmesi çok önemli tetik. Yani bu hem bu tutulma hem de tutulma anındaki bu iç gezegenlerin jenerasyon temasları seni yeni bir sen yapmaya, artık yeniden seni doğurmaya ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Yani yeni bir yay doğuyor. Jüpiter çünkü tutulma alanında. Ve burada bu tutulmaya eşlik ediyorsa buradaki doğumdan nasibini alacaksındır. Mutlaka alacaksındır. O zaman eskileri şöyle bir deşmek, işine yarayanları almak, yaramayanları yeni bir sen için
atmak gerekiyor. Bunu unutma. Şehir değişikliği, mekan değişikliği, ülke değişikliği, online işler, her türlü hukuksal faaliyetten gelecek bir takım durumlar bekliyorsan eğer hukuksal bir işlemin sonlanması, sonuçlanması gibi konular gündemde. Eğitimler, özellikle reklam, medya, PR, kendini göstermen, kendini ifade etmenle ilgili etkiler var. Mars'ta tutulma anında ne yapacak? Bu 5. ev aşk enerjisi, çocuklar enerjisinin evi. 8. evde harcamalar evinde, harcamalara dikkat. Çok fazla harcama, ilişkiler konusunda, aşk konusunda, hazlar konusunda çok fazla harcamalar yapabilirsin. Tek dikkat edeceğin şey, yani birçok şeye dikkat edeceksin ama en önemli dikkat edeceğin şey harcamaları fazla tutmamak. Burada kontrollü harcama yapmak sevgili yay. Seni bu konuda uyarıyorum ama sıra dışı ilişkiler, sıra dışı gündemler, sıra dışı hareketlilikler ve en çok da sıra dışı yolculuklara hazır ol diyorum. Hayatın kolaylıkla olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Sevgili Oğlak, çok önemli bir etki. 8. evde güçlü bir tutulma gerçekleşiyor. 8. ev mal paylaşımları, bir miras paylaşımı, belki başkasından gelen gelir kaynaklara odaklanma alanı. Dolayısıyla sadece benim param değil, karşının parası, karşının kaynağını da kullanmak üzere güçlü bir döneme girdin. Burada ego yapmamak, egodan uzak kalmak ve gerçekten karşıdaki kaynakları doğru bir şekilde yönetmekle ilgili sınavların olabilir. 7. evinde de tam bu arada giren Mars, senin yücelim yöneticin. İkili ilişkilerde biraz dikkat ve karşının sanki böyle biraz isteği, karşı tarafın biraz arzularının gerçekleşmesi gibi konuları getirecek. Dolayısıyla karşının eli bu kadar güçlüyse, bu ister ortağın olsun, ister evliliğin olsun, ister partnerin olsun, ister düşmanın olsun. Dolayısıyla ikili ilişkilerde biraz dikkatli olman lazım, biraz kontrollü gitmen lazım. Çünkü karşının eli diyor ki benim elim güçlü, sen biraz da bana bağlı hareket edeceksin. O zaman benim isteklerim konusunda gel bir anlaşalım diyebilir. Bu eğer bir evlilikse, eğer bir ilişki ise biraz daha böyle tavizkar enerjiler vermen gerekebilir ki verebilesin ki hem işlerin hem aşk hayatın yolunda gidebilsin veya ortaklarınla ilgili dengeli bir enerji gütmen gerekiyor. Parasal hanene dikkat. 8. ev. Burada paylaşılmayan mallar varsa bunun artık sonlanması, paylaşması, bir miras paylaşımı gibi, bir nafakaysa belki bunun bir bağlanması, tazminatsa alınması gibi konular gündemde. Borçlanmamaya çok dikkat ama burada bu kadar gezegen varsa sana diyor ki sadece kendi kaynağına odaklanma. Belki bir kredi, belki bir eşten gelen destek, belki aileden gelen destekle bir edinim sağlayabilirsin. Bir böyle mal edinmek, belki bir gayrimenkul taşınma ile ilgili gündemlerde söz konusu olabilir. 8. ev, etik davranmak zorundasın. Etik olma evi, ne olursa olsun şeffaf olma evi. Sırlar varsa ortaya çıkabilir ama 8. ev çok güçlü bir şekilde okült alanı çalıştırır. Manevi gücün artması demek, öteki alem, soyut kavramlarla iç içe geçmek demek. Karanlık dediğin, korktuğun enerjilerle yüzleşerek daha güçlü bir uyanışa geçmek demek. Buralarda sevgili Oğlak, neden korkuyorsun, neden çekiniyorsun? Şöyle alıp bir korkularınla yüzleşmen aslında içini açıp baktığında o kadar da korkulmayacak bir şeyi olduğunu anlaman gerekiyor. Ölüm ötesi konuları merak etmek, rüyalardan gelen, sezgilerden gelen bilgileri almak, en çok da ilham olan enerjileri almakla ilgilidir. Böyle kalbini dinleyerek biraz ilhamdan gelen bilgilere şöyle ne yapman gerekiyor sevgili Oğlak? Bakman gerekiyor. Ve 8. evin konularında maneviyatı çok güçlendirmek gerekiyor. Manevi enerjileri alan açmak gerekiyor. Günlük rutinlerinde manevi bir takım ritüeller, namaz, niyaz, dua, sana iyi gelen her türlü etkileşimle ilgili şifa çalışmalarının içinde olabilirsin. Buralara biraz dikkat etmen gerekiyor. Ve sevgili Oğlak, 10. evinde bir Venüs bütün jenerasyonlarla neredeyse temasta ise ne yapacaksın? O zaman sevgili Oğlak, İş, kariyer ve statü alanında yeni bir güncelleme, yeni iş fırsatları, yeni hayat fırsatları, yeni kariyer fırsatları demektir. Burada Plüto ile de temasta olduğu için eskilerin yıkılması, Uranüs'le temasta olduğu için yenilerin yapılandırmasıyla ilgili konular var. Eşitlikçi, adil bir şekilde yeni sistemler oluşturman için sistem sana iş ve kariyer konusunda
fırsatlar sunacaktır diyorum. Buralara biraz dikkat etmen gerekiyor. Günlük rutinlerinde değişiyor. Parasal durumların zaten değişiyor sevgili Oğlak. Önümüzdeki bu tutulmalar senin 1,5 yıl boyunca senin param benim param, hayır gel beraber bizim paramız olsun sınavını verdirecektir. Buraya odaklanmanı öneriyorum. Kendine iyi bak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Evet sevgili kovalar, önemli mi? Çok önemli bir hafta. Çünkü bu hafta tutulma 7. evinizde, karşıt evinizde, hanenize göz kırpıyor. Özellikle Merkür Plüto kontağı da sana bu tutulmadan bolca payını aldıracaktır. Değişim kapıda sevgili kova. Bu nasıl olacak? İkili ilişkiler, her türlü ortaklık, her türlü devinim, rekabet enerjisi, rakiplerin ve düşmanların hiçbir şekilde gizlide kalmayacak. Gündem bol bol düşman eleme, rakip eleme, görme, fark etme. Artık sen benim için zararlısın, git başımdan deme zamanı birçok şeyi fark ettirecektir. Ve 7. evde ilişki ve ortaklıklar gündemde ise partnerle olan sorunların çözülmesi, ortadan kalkması, partnerin hayatıyla ilgili gündemler var. Bekar bir kova isen hayatına yine önemli yeni kişiler girebilir. Çok önemli devinimler var. Çünkü 7. evde olan bir tutulma seni direkt karşıt evinden gördüğü için senin bireysel alanında da bir şeyleri fark ettirecek, bir şeyleri dönüştürecek, değiştirecektir. Fedakarlıklar, tavizler, kime ne kadar emek veriyorsun, kime ne kadar zaman harcıyorsun, bunları fark etmek, kendi değerini anlamakla ilgili çok önemli etkiler var. Burada dönüşüm var çünkü Merkür'ün önemli, Venüs'ün önemli açıları var. İç gezegenler, yani iletişim, ilişkiler, zeka, farkındalık, bir şeyleri fark etme, bağ kurma, sezgi, sezebilme, arabuluculuk, el sıkışma, her türlü etkileşim ve iletişim, özellikle bu karşıt evinden aldığın için partnerden gelen iletişim burada ne kadar seni tatmin ediyor, bunlar çok fazla gündemde. Sorgulamalar çok fazla gündemde olacak çünkü zaten 4. evindeki Şiron burada çok güçlü bir kare açı oluşturduğu için senin alanında, sabitler alanında kariyeri de çok derinden sorgulayacaksın. Ama Mars ne oldu? 6. evine girdi. Yengecin 0 derecesinde. Tetik burada çok güçlü kariyer alanına da bakıyor. Dolayısıyla iş değiştirmek, iş arkadaşlarına gündem, iş arkadaşlarına rakip, rekabet oluşturmak, işte bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek, devinim oluşturmak, işin kendine özel kurallarını belirlemek, işte bazen kuralcı olmak ya da kuralcı insanlarla mücadele etmek gibi konular da var. Günlük rutinlerini değiştirmek, belki spora gitmek, belki iyileşmekle ilgili bir takım önlemler almak, diyet yapmak, fitleşmek, sıkılaşmak gibi konular da gündemde. 6. evde bir Mars var ise iş konularına, iş kazalarına dikkat etmen lazım. İşte böyle illaki kaza, Allah korusun bir kaza değil de böyle iletişim kazaları, belki birilerinin duymak istemeyeceği şeyleri söylemek, belki senin kulağına gelen bir takım bilgiler, iş arkadaşlarının aranda sıkıntılar oluşturması gibi gündemler de oluşturabilir. Bak buraya biraz dikkat etmen gerekiyor. İşte mücadele etmen, koltuğunu, işte ne bileyim işini kaptırmamakla ilgili mücadeleler de söz konusu. Arkandan dönen oyunlara da şöyle bir bakman gerekiyor. 9. ev burada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Venüs'ün 9. evdeki güzel açıları aşk, ilişki ve yaratıcılıkta, kendi kimliğini ortaya koymakta, reklam, PR'da, belki hayattan keyif almak, belki de böyle hani çocuk bekliyorsan çocuk, yaratıcılık bekliyorsan yaratıcılığın artması, hobilerinle ilgili konularda yeni deneyimler olması, sevgilinle, aşkınla belki seyahatler, belki daha uzak yerlerden gelebilecek kısmetleri alanına çekmekle ilgili güzel fırsatlar da var. Yani ilişkiler değişiyor, aşk ilişkilerin güncelleniyor. Evliliğinde bir sorun varsa bak bunları masaya yatırıp kesip atmak ve tekrar bir güncelleme almak, evliliğini daha iyi hale getirmek için belki güzel sürprizler vesaireler gibi konular var. Ama ne olursa olsun bu haftanın gündemi bir haftalık değil, 15 günlük değil, 6 aylık ve hatta 1,5 yıla yayılan değişim ve dönüşümü getirdiği için artık senin ikili ilişkilerde birçok şeyin değişiyor. İletişim şeklin, iletişim dilin, yani düşmanlarının şekli, tarzı bile değişiyor. Bu kadar önemli de bir etki alıyorsun. Kendine iyi bak diyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgili balıklar, çok önemli bir etki bu hafta 6. evinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Aslan'da tam gerçekleşirken de balık burcu yükseliyor. Yani aslında bu enerjiyle böyle tencere kapak oluyorsun anlamına geliyor. Dolayısıyla vurgulu bir enerji, 6. ev günlük rutinlerin değişmesi, dönüşmesi, artık başka bir hale gelmesi demek. İnsanın günlük rutinleri değişiyorsa hayatında demek ki çok önemli bir şeyler değişiyor ki
senin yöneticin bu tutulmanın alanında bu yöndeyse, buraya yerleşmişse senin için bu çifte çifte vurgu demektir. Dolayısıyla günlük rutinleri değişen bir balık demek ne demek? O zaman iş hayatı, aşk hayatı, eğlence hayatı, çocuklar hayatı, hobiler hayatı, işte sağlık, kendini iyileştirmek, kendini şifalandırmak, güncellemeye kadar birçok konuda tetiklerim var demek. Günlük rutin değişiyorsa uyku halin değişebilir. Yatış kalkış saatlerin değişebilir. Spor saati koymak gibi, bedenine iyi bakmak gibi, işe farklı saatlerde gitmek gibi ya da işle ilgili güncellemelerinde iş arkadaşlarınla yeni kararlar almak gibi. Eğer bir patronsan altında çalışanlarla çok mücadele edebileceğin gibi, birinin altında çalışan işte bir memur, işçi vesaire bir şeysen de burada iş güncellemeleri almak gibi konular var. Yeni iş arkadaşlıkları, yeni iş anlaşmaları, işle ilgili bütün sistemin değişmesi gibi konular var. Çok fazla mesai harcayabilirsin. Çok fazla kendini işine adayabilirsin. Sağlığına adayabilirsin. Sağlıkla ilgili güncellemeler var. Yani konular çok fazla. 6. evin içinde güvenlik de var. Yani evine bir güvenlik işte kamerası vesaire taktırmaktan güvenlikli bir siteye taşınmaya kadar, evde güvenlik alanını oluşturmaya kadar da etkiler var. Bu kadar çok fazla devinim var ama aşk hayatın ne alemde? Gel biraz da buraya bakalım. Çünkü aşk hayatına 0 derecede tam tutulma anında Mars damga vuracak. O zaman gündemin, mücadelen aslında önümüzdeki 2 ay boyunca ne olabilir? Aşk hayatı da olabilir. Aşk, ilişkiler, çocuklar, hobiler, eğlence hayatında çok fazla mücadele verebilirsin. Odağın burası olabilir. Kendini burada ifade etmek için çok yorulabilirsin. Burada bir takım şeyleri sonlandırmak, bitirmek ya da başlatmakla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Yani aşk, ilişki ve günlük hayatın, iş hayatında çok güçlü değişim ve dönüşümler kapıda. 8. ev vurgusu da var burada. Bu çok önemli çünkü 8. evdeki Venüs, giderler, giderlerin paylaşılması, ikili ilişkilerden gelen, ortaklıktan gelen paraların paylaşılması gibi konular. Burada Venüs güncelleme alıyor çok önemli jenerasyonlardan. Yani eşinin, partnerinin gideri, biriyle evlenip işte ortak bir birikim alanı oluşturmak ya da aileden, geçmişten gelen mirasların paylaşımı gibi bu hukuksal konularda varsa tetikler, bunların artık güncellenmesi, değişmesi, dönüşmesi, yön değiştirmesi, bitişler ve başlangıçlar ve buradan gelecek fırsatlar var. İkili ilişkiler, ortaklıklardan gelecek ani parasal konular gündemde olabilir. Bu bazı şeylerin bitmesi, bazı şeylerin yeniden başlaması gibi konular olabilir. Şimdi Uranüs tetiği var burada 4. evde balık. Acaba ani bir taşınmayla gelebilecek bir fırsat mı ya da elinden çıkabilecek bir para mı, aileden gelen bir takım miras, bunların paylaşımlarıyla ilgili konular mı da gündemde var. Yani burada 4. 12. ve 8. ev aksında çok güçlü değişim ve dönüşüm varsa, aslında seni maneviyata çağıran ve 6. evde de çok güçlü bir tutulma varsa sevgili balık, maneviyatına alan aç, şifalanmaya alan aç, biraz böyle içeriye geçip içeriden bakıp dışarıyı, içeriden dışarıya şöyle bir bakış atıp güncelleme konusunda da desteklerim var. Bu alanlara dikkat. Parasal hanende Satürn retro enerjide hala 4 ay orada devam edecek. Parasal konularda da mümkün olduğunca borç verme, geleceğini yapılandır, uzun vadeli düşün, uzun vadeli birikim ve yatırım alanlarına odaklan. Her şeye de riskli, ay bundan da çok güzel para gelir diye düşünme. Çünkü Mars 5. evde riskli yatırımlar konusunda da yanıltıcı olabilir. Bu konularda da uyarayım sevgili balık. Evet, tutulma etkisi çok önemli. 15 gün değil, dediğim gibi 6 ay değil, 1,5 yıla varan etkileri barındırdığı için böyle 3-4 dakikalık bir video çekiminde de tabii ki hepsini aktarmak namümkün oluyor. Dolayısıyla ne yapacaksın? Hayatına odaklanacaksın. Tutulmanın olduğu evde değişim, dönüşüm var. Burayı fark edeceksin. 5. evde aşk, ilişki ve riskli yatırımlara çok dikkatli olman gerekiyor. 8. evdeki vurguda ne yapıyor? Parasal konularda odaklanıp borç verme. Sana bu konularda verebileceğim bu haftanın etkisinde en güçlü tüyolar. Kendine iyi bak sevgili balık. Görüşmek dileğiyle. Evet, tutulmanın etkisi, değişim, dönüşüm, dinamizm çok fazla. Çok önemli bir etki var. Neden? Tutulma enerjisi bize ne bırakıyor?
değişim, dönüşüm ve devinim getiriyor. Hayatlarımız değişecek, dönüşecek ve bir devinime uğrayacak, içsel veya dışsal fark etmez. Ne geliyorsa Allah'tan hayrımıza geliyor. Biz daha iyi olalım, daha kendimiz olalım, daha kendi yolumuzda gidelim diye her devinim aslında bir fırsattır. Biz neler yapabiliriz? Tutulmayı nasıl karşılayabiliriz? Sakinlikle, inziva ile, meditasyonla, namazla, niyazla. Zaten tutulmalar eşliğinde de Peygamber Efendimiz küsuf namazını öneriyor. Alnımız şöyle bir secdeye değecek. Profrontal lobumuzla, evrenle, sistemle, Allah'ın yarattığı o en güçlü haliyle bağlantıya geçtiğimiz o güçlü beyin algımızı resetlediğimiz diyeyim ben. Bu anda böyle bir arınma, güncellenme enerjisiyle daha iyi bir bilinçsel sıçrama için ki gezegen enerjileri çok destekliyor. Hazır olacağız biz de. Dediğim gibi ne geliyorsa zaten Allah'tan gelecek. Başımız gözümüz üzerine. Büyük kader yapıları tutulmalarda çok fazla devreye girer. Burada biraz bireysel idrak, bireysel alanımızı temiz tutmak önemli ama bizi aşan büyük kudretler çalışacağı için en güzel şey Rabbime teslim olmak. Ne için geldiysek onu yapmak, ne amaçla, ne sözle geldiysek o sözü yerine getirmek için her gün bir tuğla daha koymak. Bizim üzerimize bu kadarı düşüyor sevgili arkadaşlar. Hepimiz burada buna dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Alanını, kendi evini, kendi haneni, kendi avranı, kendi olan seninle ilgili sorumlu olduğun alanla ilgili arınmanı, temizliğini güzel yaparsan enerjin parlayacağı için her etki senin için fırsat olacak ama başkasının bahçesi, başkasının bağıyla çok ilgilenirsen, burada çok eleştiriye, yargıya girersen, haddin olmayan yorumların içine girersen her türlü enerjide de güzel bile olsa öyle varsayalım ne olursun gerçekten tenkit alırsın. Sistem seni çok güçlü şekilde uyarır. Had bildirme aslında bu tutulmanın en güçlü enerjisi had bildirme enerjisi. Haddimizi bilelim, yerimizde güzelce tutulmamızı karşılayalım. Üstümüze düşeni de yapalım. Bizden bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.